Amerika bir gün buradan giderse, Suriye'den çekildiği gibi Orta Doğu'dan çekiliyoruz derse o zaman ne olacak? Peki İran nerelere saldırdı? Yani hangi saldırılar aslında bu artık bizi Amerika koruyamayacak tedirginliği oluşturdu? Körfez'in geldiği nokta çok acı verici. O $1000'lık oteller 50 dolara 100 dolara müşteri arıyorlar. Yani paranız var, silahınız ama kullanacak adam yok diyelim. Hani yetenekli, yetiştirilmiş bir asker yok. Böyle bir askeri gelenekleri yok aslında. Teknolojileri var ama teknoloji kullanacak operasyonel kabiliyet yok. Hocam, Arap ülkeleri İsrail-İran savaşından sonra, son yaşananlardan sonra yola nasıl devam edecek? İşleri zor. Hem de pek zor. Neden? Fevkalade zor diyelim hatta. Çünkü şu anda baktığımız zaman Arap dünyasının nasıl güvenliği sağlayacağı noktasında işleri çok bence zora da gidecek. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandan beri Arap ülkeleri yani Körfez ülkeleri güvenliklerini petrodolar üzerinden sağlıyorlardı. Neydi bu? Ellerindeki petrolü Amerika Birleşik Devletleri'ne satmak suretiyle karşılığında güvenlik sağlamak. Yani bir güvenlik mimarisi inşa etmek ama bu güvenlik mimarisinin de müteahhiti tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şimdi bu yeniden mimari yazılacaksa eğer bu kim tarafından yazılacak? Yani hangi el tarafından yazılacak? Kendilerinin böyle bir kapasitesi var mı? Şimdi Arap dünyasının yeniden Amerika ile ilişkiler kurmak mı? Yoksa İbrahim anlaşmalarıyla İsrail ile bir şeyler yapabilmek mi? Yoksa Arap ülkelerinin kendi askeri gücü olarak adlandıracağımız, belki geçmiş dönemlerde konuştuğumuz Arap NATO'su fikri tekrar söz konusu olacak mı? Ama ne olursa olsun Hürmüz'ün iki tarafında da şu anda ciddi bir güvenlik açığı ve yeni bir mimariye ihtiyaç var. Şimdi burada tabii Amerika'nın biliyorsunuz askeri şemsiyesi 3 sütuna dayanıyordu. Birincisi Körfez ülkelerinde Amerikan üsleri, ikincisi Amerikan donanmasının Basra Körfezi'ndeki varlığı ve Patriot'larla, taahhütlerle bir hava savunma sisteminin sağlanması. Artı bu bütün üslerin de bulunan Amerikan askerlerine baktığımız zaman da yaklaşık 40 bine yakın bir güç bulunuyordu ve şimdiye kadar bu güvenlik sağlanıyordu. Biz enerjiyi sağlayalım, siz bize güvenliği sağlayın. Aslında anlaşmanın ana metnindeki birinci maddede buydu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt de bu anlaşmanın en birincil, en önemli anlaşma sağlayan ülkelerden biriydi. Şimdi burada İran'a karşı bir denge sağlandı şimdiye kadar. Belki hani şöyle söyleyebiliriz. 20 yıl evvel kadar, 30 yıl evvele kadar Körfez ülkeleri İran bir düşman pozisyondaydı. Son 5 yıl içerisinde bir yumuşama başlamıştı aslında, 5-6 yıl içerisinde. Tam bu yumuşamanın üzerine savaşın çıkması aslında Körfez'i de duygusal anlamda da hazırlıksız yakaladı. Bunu da tabii görmemiz gerekiyor. Şimdi eğer ki Amerika bir gün buradan giderse, yani tamamen güçlerini çekerse bu savaş sebebiyle o zaman ne yapacak Körfez ülkeleri? Yani Washington'da oluşan sendrom ki İran oluşturacak kesin yeni bir Vietnam sendromu oluşur ve işte efendim Suriye'den çekildiği gibi biz de artık İran'dan, Körfez'den veya Orta Doğu'dan çekiliyoruz derse o zaman ne olacak? 2021'de Afganistan'dan çekildikleri zaman aynı endişe oluşmamış mıydı? Aynı şekilde şunu sormamışlar mıydı? Acaba Afganistan'dan giden Amerika Birleşik Devletleri bir gün bizi de terk etmez mi şeklinde bu aslında ihtiyaç, daha doğrusu bu refleksle duygusal olarak vardı. Peki İran nerelere saldırdı? Yani hangi saldırılar aslında bu artık bizi Amerika koruyamayacak tedirginliği oluşturdu? Birincisi Aramco tesislerinin vurulması, ikincisi Körfez tanker saldırıları ve İran'ın füze kapasitesi. Şimdi belki dediler ki İran 12 gün savaşından çıktı. Zaten içeride de çok büyük problemler ya, şu enflasyon var, paraları yok, kıtlık var. Çok da silahları yoktu. Ama şu ana kadar gördük ki ve her geçen gün kalibresi artan silahlarla, füzelerle beraber İran Tel Aviv'in kalbini vurabiliyor. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin radar üslerini vurabiliyor. Yani Amerika aslında Atlantik'in gözünü kör edebiliyor. Aslında kör etmek daha kıymetli. Çünkü siz kör ettiğiniz zaman bölgedeki Amerika'nın kontrolü yani nereye vurup vuramayacağına karar veremiyor. Dolayısıyla böyle bir yeteneğin olduğu da anlaşıldı. Şimdi Arap NATO'su fikri yeniden gündeme gelebilir. Ve Arap NATO'sunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün ve Bahreyn olabilir. Şimdi ortak hava savunması, ortak askeri komuta, İran'a karşı kolektif savunma. Şimdi bunları sözde ifade etmek kolay. Ama gerçekleşebilir mi diye bana sorsanız şu şartlarda zor. Belki Türkiye'nin kapısını çalarlarsa, efendim Türkiye'ye burada bize komutanlık yapın, bize bir şeyler öğretin derlerse Türkiye bu noktada destek verir. Ama kendi başlarına bunları yapabileceğini çok düşünmüyorum. Bir diğer taraftan Çin ve Rusya bu denkleme girebilir. Şimdi belki şöyle bir kompartıman da yapabilirler Gülsüm Hanım. Hani Amerika'yı da çok dışlamadan, onları da çok kızdırmadan, Amerika ile daha doğrusu kutuplar arası bir denge siyasetiyle beraber Amerika ile askeri işbirliğimize devam edelim. Çin ile ekonomik bir işbirliği ortamı oluşturalım. Rusya ile de enerji ve savunma anlamında bir ortaklık kuralım. Şimdi üçünü eğer yapabilirlerse
o zaman bir denge sağlanabilir. Ve bu konuda da Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'ın istekli olduğu ifade ediliyor Gülsüm Hanım. Şimdi Çin. Şimdi Çin biliyorsunuz bu bölgeye yeni girmedi. Çin Mao döneminden beri yani 1950'li 60'lı yıllarda da ideolojik olarak kendine yakın olan gruplara destek verdi. Hatta o dönemki silahlı mücadelede gruplara verilen silahların %60'ı Çin'den geliyordu. Çin buraya yabancı bir ülke değil. Ama Çin şu anda ne yapıyor? Çin para politikayla giriyor. Enerji yatırımları, altyapı projeleri ve diplomasi. Şunu da hatırlayın. İran'la Suudi Arabistan'daki anlaşma Çin arabuluculuğunda imzalanmıştı. İki ülkenin arabuluculuğunu Çin yapmıştı. Veliaht Prens Salman, Çin'le çok önemli hassas ilişkilerimiz, daha derin ilişkilerimiz olacak demişti. 2021'de yanlış hatırlamıyorsam İran'la ya da 2022'ydi. İran'la Çin 400 milyar dolarlık altyapı ve üst yapı, telekomünikasyon, savunma, ticari çok kapsamlı bir anlaşma imza atmıştı. Şimdi dolayısıyla ekonomik güç olarak evet ama askeri güç olarak şu anda hayır diyebiliriz böyle bir oluşum açısından. Ama bu ekonomik birliktelik çimentolanıp güçlenirse o zaman askeri bir birliktelikte olabilir. Ama tabii burada ciddi problemler de var Gülsüm Hanım. Hani olur mu diye baktığımız zaman. Birincisi biraz evvel söylediğim askeri açıdan güçlü olmamaları en büyük sıkıntı. Ve Körfez ülkelerinin yüksek savunma bütçelerine sahip olmaları ama bunun yanında askeri kapasitelerin olmamaları. Yani paranız var, silahınız ama kullanacak adam yok diyelim. Hani yetenekli, yetiştirilmiş bir asker yok. Böyle bir askeri gelenekleri yok aslında. Teknolojileri var ama teknoloji kullanacak operasyonel kabiliyet yok. Şimdi dolayısıyla burada Türkiye biraz evvel söylediğim gibi bu ortak güvenlik mimarisine destek verebileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan savunma sanayimizde geldiğimiz nokta hem havada, karada, denizde bu manada Arap ülkelerini, Körfez ülkelerini Türkiye ile işbirliğine yöneltebilir. Ve burada bizim biliyorsunuz daha önce de yapmış olduğumuz anlaşmalarla beraber Mehmetçiğin, Türk askerinin bulunduğu Katar, Libya, Somali ve tabii ki Körfez ülkeleri hem Batı'ya hem Çin ve Rusya'da bir dengeleyici siyasetin önemli bir aktör olarak Türkiye'nin ön plana çıkacağını söyleyebiliriz. Yani burada aslında Arap NATO'sunun kendi güvenlik ittifakını mı kuracağı yoksa yeni bir ittifak sistemine gireceği mi sorusunun cevabını aramak lazım. Belki kendileri de bilmiyorlar ne yapacaklarını. Evet keşke bölgeselleşme, hep bunu çağrışımda bulunduk zaten. Yani Türkiye'yi davet ederlerse bence Türkiye ile bunu yaparlar. Türkiye ile beraber bu bölgesi ama Türkiye'siz insan kaynağı yetersizliği, sahadaki yetersizlik onları teknolojik olarak yeterlilikte çok da karşılayamıyor. Yani onu üstünden gelemiyor. Gelemeyeceği için de ben çok mümkün görmüyorum Gülsüm Hanım. Peki hocam İsrail'le normalleşirler mi bu süreçten sonra? Şimdi normalde normalleşmemeleri lazım. Ama biliyorsunuz her şey olabilir Gülsüm Hanım. Ben bu konuda güvenemiyorum maalesef. Ama Körfez'in geldiği nokta çok acı verici. Özellikle Baye'nin. Çünkü biliyorsunuz turizm çökmüş vaziyette. İşte o 1000 dolarlık oteller 50 dolara 100 dolara müşteri arıyorlar. Ticaret durmuş vaziyette, yatırımlar durmuş vaziyette ve sermaye kaçıyor, hızla kaçıyor. Ama işte kriz fırsatta diyoruz ya, bu sermaye nereye gelecek? Bu sermaye Türkiye'ye gelecek. Göreceksin. Körfez'in sermayesinin önemli bir kısmı Türkiye'ye gelecek ve Türkiye'ye yatırım yapacaklar. Tabii biz başkasının üzüntüsü üzerinden mutluluk sağlamıyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın ama eğer bu savaşı birileri tetiklediyse, bunun senaryosunu yazdıysa, biz olmasın diye çırpındık. O zaman gelecek olan fırsatı da geri çeviremeyiz tabii ki. İbrahim Anlaşmaları denenecektir yine. Çünkü buna çok yatırım yapıldı. Hem demiryolu, karayolu, havayolu bakımından biliyorsunuz bunu da konuşmuştuk. Dubai, Hayfa demiryolu bilhassa. Ve Prens Salman, Mısır lideri Sisi ve Şara bu noktada İbrahim Anlaşmalarının derhal imzalanması ve ticaretin derhal başlatılması yolunda ciddi baskı vardı. Ama savaş buna artı değer bir sağlar mı, engeller mi? Bence şu anda çok mümkün gözükmüyor. Savaşın bittikten sonra bunun konuşulması lazım. Veya belki Netanyahu gerçekten öldürülmüştür. Onun yerine daha orta yollu bir başbakan gelir. Tabii ben beklemiyorum özür veya işte işgal noktaya gidecek. Bu hayalperestlik olur. Ama en azından daha muhatap olabilir, konuşulabilir bir başbakan geldikten sonra Körfez ve Arap ülkeleri böyle bir İbrahim Anlaşmaları diyaloğu başlatır diye söyleyebiliriz. Lübnan bu savaşın neresinde? Sürekli Beyrut'ta da patlamalar oluyor, İsrail'in saldırıları oluyor. Tabii Lübnan aslında bu Orta Doğu savaşlarının her zaman göbeğinde de biliyorsunuz. 1965'ten işte 74'lere kadar olan süreç. İşte 2006 savaşı zaten biliyorsunuz Hizbullah'ın İsrail'e karşı kazandığı en önemli savaştı. Ve Litani Nehri Birleşmiş Milletler'in mavi hat. UNIFIL'in oluşturduğu bir barış hattıydı ama o barış hattı biliyorsunuz İsrail tarafından defalarca ihlal edildi. Şimdi İsrail buradan fırsat bularak bir başka cephe açtı. İsrail
Hizbullah'ı daha kuzeye doğru, yani Litani'nin daha kuzeyine doğru süpürmeye gayret ediyor ki oradan, şimdi haritayı gözümüz önüne getirelim. Golan Tepeleri, Litani Nehri ve Litani Nehri'nin daha doğusunda Şeyh Dağı var. Şimdi o bölgede biraz daha gittiğinizde 30 kilometre sonra Şam geliyor zaten. Şimdi İsrail aslında Golan Tepeleri, Şeyh Dağı ve Litani Nehri'nin batısıyla beraber o boşluğu kapatmak istiyor. Kapattığı zaman Şam'ı daha çok sıkıştıracağını veya tehdit altında alınacağını da düşünüyor. Ve yukarıda Beka Vadisi aynı zamanda çok değerli. O da Litani Nehri'nin biliyorsunuz kuzeye doğru çıkan kısmında. Ve orada bir bölge daha var. İsmini şu anda hatırlayamadım. Dinen de, yani teolojik olarak da İsraillerin, yani Yahudilerin, Siyonistlerin önem verdiği bir hat. Ve orası aslında Magido Ovası, biliyor musunuz? Yani Armagedon Savaşı'nın çıkacağı ova aslında Beka Vadisi'nden yukarı doğru çıkan hat. Şimdi dolayısıyla İsrail, işte bu Netanyahu, bu Siyonist zihniyet Hizbullah'la beraber Lübnan'ın daha kuzeylerine doğru bir işgal girişiminde ben bulunacağını, daha da yukarıya doğru gitmek isteyeceğini düşünüyorum. Ama Hizbullah biliyorsunuz eski Hizbullah değil. Her ne kadar Nasrallah'ın öldürülmesinden sonra lidersiz kaldılar deseler de ellerindeki ateş gücü, milis gücü 2006'yı bence aratır İsrail'e. Hizbullah peki ne yapacak hocam? Hizbullah direnmeye devam edecek. Hizbullah'ın ben teslim olacağını düşünmüyorum. Bir de Husiler meselesi var. Daha Yemen'den bir şey görmedik. Yani Babil Mendek, Kızıldeniz'de daha önce yaşadıklarımızı hatırlıyoruz. Şimdi Hizbullah'ın elindeki silah sistemleri, mühimmat stoğu ve komuta kademesinde çözülmenin olmaması aslında o direnişin devam edeceğini gösteriyor. Ama gidişat ne olur? Yani orada da bir çözülme olur mu veya başka bir şey olur mu? Şu anda bence kestirmek zor. Ama İsrail 2006'nın intikamını alırım bu vesileyle diye düşünüyorsa bence çok heveslenmesin. Zaten İsrail ordusu Gazze'de biliyorsunuz başarısız oldu. Hiçbir şey, yani çoluk çocuk öldürmekte, katletmekte, soykırım yapmakta başarı olmaz. Askerle siz karşı karşıya gelin, değil mi? Ordu. O zaman anlayalım sizin gücünüzü. Böyle bir şey de söz konusu değil. Bence Hizbullah'ı bu noktada yani şunu söyleyeyim, silah bıraktıramazlar, öyle söyleyeyim. Ama cephe hattında bir ileri geri durum söz konusu olabilir. Arap ülkelerinin batıya güveni azaldı mı şimdi? Kesinlikle. Arap ülkeleri çıplak. Derler ya tarih, kral çıplak. Avrupa da çıplak. Onlar da anladılar. Çünkü onlar da 2. Dünya Savaşı sonrası güvenlik mimarilerini Amerika'ya teslim etmişlerdi. Bakın şimdi Amerika size destek vermeyeceğim, paranızı verin diyor. Körfez ülkeleri daha yeni biliyorsunuz anlaşma yaptı Trump. Milyar dolarlar aldı götürdü. Ellerinde savunma sistemleri, her şey var ama kullanamıyorsunuz. Bunun ama fragmanını biz nerede gördük Yusuf Hanım? Hamas yetkililerinin Katar'da toplantı halindeyken İsrail'in Katar'daki toplantıyı vurması. Dedi ki biz Hamas, hayır sen Katar'ı vurdun. Katar'daki İngiliz üssünden kalkan tanker uçakları İsrail uçaklarına yakıt sağladı. Yani fıkra gibi değil mi? Katar'dan kalkan uçaklar İsrail'e yakıt sağladı. İsrail uçakları da Katar'ı vurdu. Ama ne oldu? İsrail'e cevap verilebildi mi? Verilemedi. İşte biz hep onu söyledik. Sıra size de gelecek. Güvenmeyin. İşte Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımların, milli savunma sanayindeki yatırımların ne kadar değerli, ne kadar hayati ve hakikaten, yani bu abartı değil, ekmeğinizden kesin savunma sanayine verin sözünün ne kadar önemli olduğunu şu anda biz burada yayın yapıyorsak huzurla, yanı başımıza patlayan bombalar çok şükür topraklarımıza gelmiyorsa, işte hem bu milli iradenin hem de milli savunma teknolojilerimizin ortaya getirmiş olduğu bir güvenlik şemsiyesi sayesindedir.